Arda Burak kanalından herkese merhaba. FC26 Fenerbahçe Kariyeri Modu serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Önceki videoda Galatasaray derbilerimiz vardı bildiğiniz üzere. Ve bu derbilerden 1-1, 4-2 ve 3-2'lik galibiyetlerle ayrıldık. 2 galibiyet, bir beraberlik. Kupada finale çıktık. Ligi ikinci bitirdik. Galatasaray şampiyon oldu. Ve kupa finalinde şimdi Antalyaspor'la oynayacağız. Bu maç öncesinde altyapı raporumuz var mı diye bir bakalım. Raporu görüntüle diyelim. Burada potansiyelli olabilecek oyuncularla sözleşme imzalayacağız. Okan Arslan'la sözleşme imzalayalım. Özgür Arslan'la yine sözleşme imzalayalım. Yasin Yalman, Muhammed Kaya, bunlar hep potansiyelli oyuncular. Gelsinler takımımıza. Yine İbrahim Aksoy'la da sözleşme imzalayalım. Burada 3 tane teklif gelmiş. Transfer merkezini görüntüle diyelim. Kerem Aktürkoğlu'na transfer teklifi gelmiş Porto'dan. 27.7 milyon euro, 33 milyon euro üst ederi varmış. 32.7 milyon euro isteyeceğiz Kerem Aktürkoğlu için, bakalım ne diyecek Porto. 32.7 milyon euroyu kabul ettiler. Ederson için bir teklif gelmiş Aston Villa'dan, kabul etmeyeceğiz. İsmail Yüksek için de Galatasaray'dan teklif gelmiş. Bu teklifi reddedelim. Ligden bir takıma göndermek istemiyorum çünkü. Maç öncesi şimdi basın toplantımıza geçiş yapalım. Zira Türkiye Kupası finali öncesinde basın toplantımızda oyuncularımıza moral verelim. Ferland Mendy ile başladık. Yine bek oyuncularından Mert Müldür ile devam ettik ve Luvumbo'ya moral veriyoruz. Şimdi maçımıza geçiş yapacağız. Maç günü diyelim. Formamızı çubuklu olarak ayarlayalım. Antalyaspor çubuklu kırmızı formasını giysin. Takım yönetimine baktığımız zaman yine John Duran Endrick ikilisiyle arkalarında Luvumbo olacak şekilde. Kanatlarda Musaba ve Diaby ikilisi. Edson Alvarez orta sahada. Böyle bir 11 ile başlayacağım. Yedeklerimiz de bu şekilde görünüyor. Maç yap diyelim ve maçımıza geçiş yapalım. Zira Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor'la oynuyoruz. Çok önemli bir maç. Sezonu kupayla kapatabilmek adına. Ligde ikinci bitirdik çünkü ligi. En azından kupayı almamız gerekiyor. Orta yerli içeri doğru Edson Alvarez o bölgede kafa vuruşu ve top Ederson'da kaldı şimdi. Ederson oyunu başlattı Diaby'ye. Diaby'nin pası John Duran. Orta alanda Edson Alvarez. Mert Müldür'den sağ kanada Luvumbo'nun pası geçmedi Musaba'ya. Sol kanattan gelecek şimdi Antalyaspor. Mert Müldür'ün müdahalesi ve taç atışını Antalyaspor kullanacak. Taç atışını kullanan Mert Müldür'ün kafayla müdahalesi. Top şimdi Musaba'da. Musaba'nın pası Luvumbo'ya geçmedi. Safuri Antalyaspor orta sahasında topun hakimiydi. Edson Alvarez'de kaldı top. Şimdi sol kanatta Diaby ile oynadı. Abdülkadir Ömür yanında. Mendy ile oynadı Diaby. Şimdi bindiriyor Diaby. Mendy'nin pası tekrar Diaby'ye. Diaby içeride, Endrick bomboş. Diaby'nin pası, Endrick'in vuruşu ve gol. Finalde 21. dakikada Endrick'le öne geçiyoruz. 1-0 öne geçiyoruz Endrick'in golüyle. Diaby Mendy ikilisi sol kanattan iyi sokuldular. İçeride Endrick'i gördü Diaby ve müsait pozisyonda golü buldu Endrick. Safuri. Cissé. Safuri. Sol kanatta Storm. İyi geldi Antalyaspor. Safuri'nin pası, şimdi bir vuruş o bölgede savunmamız üst direkten dönen topa müdahale etti. Şimdi Şikrin yarım müdahalesi. Top Diaby'de kaldı. Luvumbo ile oynadı. Diaby hiç bekletmeden. Tekrar aldı şimdi Diaby topu. Diaby, John Duran kendisini gösterdi. John Duran'ın önüne. John Duran'ın vuruşu kayıcı, ardından direkt dönen top. Orta Musaba'dan top out'a çıkıyor. Bu pozisyon sonunda Ataberk Dalak Deniz uzun oynadı. Skriniar indirdi. Endrick şimdi. Sağ kanatta Musaba. Musaba pasını verdi. Endrick'in vuruşu gelişine. Top savunmadan taca çıkıyor. Endrick. Plase vuruş savunmadan döndü. Edson Alvarez o bölgede. Safuri. Abdülkadir Ömür.
Sağ kanattan geliyor Antalyaspor. Bünyamin Balcı ile oynadı. Tekrar aldı Abdülkadir Ömür. Boli içeride. Boli geri çıkardı Safuri. Pası iyi geldi Antalyaspor ve golü kalemizde görüyoruz. Boli'nin golü geldi 43. dakikada. Güzel bir pas trafiğinin ardından golü buldu Antalyaspor. Henrik Jondrana geçmedi top. Ve ilk yarıda son düdük geliyor. Bir birlik beraberlikle sonlanıyor ilk yarı. İkinci yarıya hemen geçiş yapıyoruz. Henrik'in vuruşuyla ikinci yarıya biz başlıyoruz. Edson Alvarez, Mert Müldür, Anthony Musaba, Zito Luvumbo şimdi. Luvumbo'nun pası Henrik, savunmanın müdahalesi. Çok tehlikeli bir pozisyon atlattık kalemizde. Mendy Diaby ile oynadı. Diaby'nin pası John Duran alır almaz bıraktı Edson Alvarez'i, o da verdi Henrik. Henrik harika sıyrıldı rakibinden, kaleciyle karşı karşıya şimdi Henrik ve gol. Kendisinin ve takımın ikinci golü 90. dakikada geliyor. Kupa finalinde 2-1 öne geçiyoruz Henrik'le. Kısa bir süre kaldı şimdi önümüzde. İyi savunma yapmamız gerekiyor. Artı 2 verildi. Ve maçta son düdük geliyor. Antalyaspor karşısında kupa finalinde 2-1'lik galibiyetle ayrılıyoruz. Ligi ikinci bitirmemizin ardından kupayı alıyoruz. Şimdi kupayı kaldıracağız Kaptan Skriniar'la birlikte. Oyuncular tek tek sahneye geliyor. Kupayı kaldırmak üzere platforma. Skriniar en arkadan geliyor. 25-26 sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu oluyoruz. Skriniar kupayı kaldırıyor ve ilk kupamızı kazanmış olduk kariyerimizde böylece. Büyük bir sevinç var. Geçelim ara sahneyi. Maç sonu röportajı da yapalım. Hiç yapmadık bu kariyer modunda. Evet, Türkiye Kupası şampiyonu olduk 2-1 ile. Oyunculara moral verelim. Maç sonu röportajını da bitirdik. Şimdi önümüzdeki sezona geçiş yapacağız. Öncelikle transfer merkezinde Asensio'ya teklif gelmiş. Anderlecht'ten. Görüşme yap diyelim. 28 milyon euro üst ederi var. Takas oyuncusunu çıkartıp 26,3 milyon euro isteyeceğiz Asensio için. Kabul etmedi Anderlecht. Ederson için gelen teklifi reddediyorum. Burada aday listesinde yaptığımız transferleri, daha önce devre arasında önümüzdeki sezon için yaptığımız transferleri görebiliyorsunuz. 86 reytingli Lewandowski ve 83 reytingli Carvalho'nun yanı sıra Merih Demiral ve Samsunspor'dan Van Drongelen de. Burada Aral Şimşir'in ayrıca izlemeyi bitirmiş yetenek avcımız. Plase şut, uzun topla bas, yaratıcı teknik, top cambazı ve çabuk adım özelliklerine sahip 23 yaşında, 76 reytingde. Hızlanma, sprint hızı ve çeviklik ön plana çıkıyor bu özelliklere. İyi bir kanat oyuncusu. Kadroya katabileceğimiz bir oyuncu önümüzdeki sezon için. Fakat önceliğimiz olmayacak. Çünkü takımda en fazla kanat mevkisinde oyuncuya sahibiz. Şimdi Haziran 1'de ilerleyelim. Sezon sonuna doğru geçiş yapacağız yavaştan.
Kerem Aktürkoğlu'na Porto'dan gelen teklifi kabul etmiştik. Herhangi bir ekstra teklif yok oyuncularımıza. Burada altyapı raporundan yine ekstra bir rapor yok. Altyapı oyuncularımıza da bir bakalım. Burada potansiyeli yüksek olan 86-94 potansiyelli bir İlhan Macar varmış mesela. Hemen gelişim planı diyelim ona. Ters kanat vereceğiz. Sağ kanat oyuncusu sol kanat çalışsın. Daha hızlı gelişecek böylelikle. Yine Muhammed Kaya var burada. Ona da aynı şekilde ters kanat verelim. Sol kanat olarak gelişsin o da. A takıma çıkarabileceğimiz Özgür Arslan var. 61 ratingde, 16 yaşında. Onu A takıma çıkartalım. Kiralık listesine koyarız. Taşkan'ın sözleşmesi bitiyor bu arada. Sözleşme yenilemeye açık olmadığı için takımdan ayrılacak. Özgür Arslan'ı da kiralık listesine koyduk. Takvimden ilerlemeye devam edelim. Şimdi sezon sonuna doğru. Özgür Arslan için Kayserispor'dan teklif gelmiş. Bir yıllık kiralık kabul ediyoruz. Şimdi sezon sonuna doğru geçiş yapıyoruz. Sezonun son günündeyiz. Bakalım bizi devam edecek mi kulüp? Sezon sonu diyelim. Ve görevimize devam ediyoruz önümüzdeki sezonda. 2026-2027 sezonunda Avrupa'da başarı, ligde şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Sezon öncesi hazırlık turnuvasına da katılacağız ayrıca. Talisca takımdan ayrıldı. Onu ara sahne olarak gösterdi oyun bize. Archie Brown sağ bek olarak çalışmaya devam ediyor. Ters kanat oyuncusu olarak o da. Okumamış mesajlara bir bakalım. Transfer bütçemiz 33.9 milyon euroya geldi. 34 milyon euroluk bir bütçe var. Hemen kadroya bir gelelim. Kadro merkezi diyelim. Burada yeni transferlerimize forma numaralarını vereceğiz. Fakat ayın ikisine geçiş yapmamız gerekiyor öncelikle. Takvimden 2 Temmuz'a geçiş yapalım. Şimdi kadroya gelelim ve kadro merkezinde Lewandowski'ye 9 numara, Carvalho 2 numara, Melih Demiral'a 3 numara, Van der Ongelen'e de 34-35 numarayı verelim. Şimdi burada kiralıktan dönen oyuncular var. Sözleşmesi bitecek olan oyuncular var. Burak Kabacak ve Emir Ortakay'la sözleşme yenilemeyeceğiz. Cengiz Ünder ve Omar Fayd'ın yenileriz. Cengiz Ünder'i kiralık listesine ekleyelim. Omar Fayd'ı da aynı şekilde. Amrabat'ı transfer listesine ekleyelim. Livakovic yedek kaleci olarak kalacak. Mert Günok da 3. kalecimiz olacak. Diego Carlos'u transfer listesine ekleyelim. Başka transfer listesine ekleyebileceğimiz oyuncu var mı diye baktım. Yok. Takım yönetiminden kadromuzu da düzenleyelim. Nene yerine Lewandowski'yi atalım. Sağ beke Mert Müldür yerine Dani Carvajal. Stoper'de Melih Demiral Skriniar ikilisi olacak. Van der gelen yedek. Bir tane daha stoper yedeği gerekiyor. Raul Asensio'yu alacağım büyük ihtimal. İlk 11 oynatıp Melih Demiral Skriniar ikilisinden birini yedek bırakacağız. Onun dışında yeni transferlerimizden kadroya almadığımız oyuncu şu an için yok. Livakovic'i yedekler arasına alalım yedek kaleci olarak. Nene yine Omar Fayet yerine ve Cengiz Ünder yerine de Mert Müldür'ü yedekler arasına alalım.
Musaba'yı ilk 11'e aktaralım Emre Mor yerine. İsmail Yüksek yerine 17K transferini de yapacağız. Asensio, İsmail Yüksek, Diego Carlos, bunlardan gelir elde etmeyi planlıyoruz. Transfer merkezine gelelim şimdi. İlk önceliğimiz Mikao Tadze olacak. Mikao Tadze için 34,8 milyon euro alt ederi varmış. Satın alma teklifi götürelim Villarreal'e. Oyuncu değişimi diyelim. Asensio artı 13 milyon euro teklif edeceğiz. Bunu kabul ettiler. Asensio artı 13 milyon euroya Mikao Tadze'yi takımımıza katıyoruz. Santrafor oyuncusu olmasına rağmen Endik ve Lewandowski'nin arkasında oynatacağım. 4-3-1-2 sisteminde ikili santraforların arkasındaki forvet arkası oyuncusu olacak Mikao Tadze. Maaş olarak da ona 80 bin euro haftalık veriyoruz. Kabul ettiler. Evet, Lewandowski ara sahne olarak onun gelişini gösteriyor oyun. Mikao Tadze'de Marco Asensio artı 13 milyon euroya takımımıza kattık. Transfer bütçesinde de artış olmuş, bu arada 83'e kadar çıkmış. 13'ünü harcadık. 70 milyon euro kaldı. İlk günkü transfer bütçesine ek olarak sattığımız oyuncuların da bütçesi eklendi. Şimdi burada öncelik vereceğimiz oyuncular 17 Karaoğlu Asensio ikilisi olacak. Onun dışında Delebaşır ve Holsey'i de kadroya katabiliriz. Yine Mokyo'yu yedek orta saha olarak, Enguma, Mokyo, Oğlay'ı GC'ye yatırım olarak bu genç oyuncuları da alabiliriz. İlk transferimiz Mikao Tadze'nin ardından 17K olacak. Kulüp Brugge'de 17K'yı alalım. İsmail Yüksek yerine oynatacağız onu 79 ratingde. 21 milyon euro teklif ediyoruz Kulüp Brugge'ye. 25 istediler. 22,2 verelim. Tekrar 25 istediler. 23,5 teklif edeceğiz. Ve bunu kabul ettiler. 17K ile anlaşacağız şimdi. 25 yaşında 79 ratingde. Dört yıllık kabul etmedi. 3 yıllık getireceğiz. Serbest kalma maddesi olmayacak. Maaş olarak da 50 bin euro verelim 17K'ya. 17K'yı da kadromuza kattık böylelikle. Şimdi Raul Asensio'ya geçiş yapacağız. Real Madrid'den Mendy ve Carvalho transferlerinin ardından, tabii ki Endik transferinin de ardından Raul Asensio transferini yapacağız. Real Madrid'den gelen 4. oyuncu olacak Fenerbahçe'ye. Bir sezon içerisinde 24 milyon euro değeri ve 28 milyon euro alt ederi var. 28 milyon euro teklif edelim. 34,6 milyon euro istediler. 30,6 vereceğiz. Tekrar 34,6 istedi. 31,6 milyon euro. Bunu kabul etti Real Madrid ve şimdi Asensio ile de görüşme yapalım. Mikao Tadze 17K orta sahaya 2 transferin ardından Asensio ile de savunma hattımızı güçlendiriyoruz. Çok önemli diyelim. 4 yıllık anlaşacağız onunla. Merih Demiral, Van Duron, Gelen ve Skriniar ile birlikte savunma hattımızda oynayacak Asensio. 120 bin euro haftalık maaşı da kabul ettiler. Ve Raul Asensio ile de sözleşme imzaladık. Geçtiğimiz sezon FC 25'te yaptığımız Real Madrid kariyerinde de kullandığımız Raul Asensio şimdi Fenerbahçe kariyerinde bizlerle birlikte olacak. Onu direkt olarak ilk 11'e ekliyorum. Mikao Tadze'yi de ekleyeceğiz. İsmail Yüksek yerine 17K'yı. Luvumbo yerine Mikao Tadze'yi koyacağız. Mikao Tadze'nin sakatlığı varmış bu arada. 38 gün sonra oynayabiliyor. Sakat olarak aldık ona. Sıkıntı yok, iyileşir. Merih Demiral'ı Diego Carlos yerine, Cengiz Ünder yerine de Mikao Tadze'yi biz şimdilik ekleyelim. Onu daha sonrasında ilk 11'e atacağız. Luvumbo'yu yedekler arasına atacağız. Şu anda kadromuz neredeyse tamamen oturdu diyebilirim. Bir tek Musaba yerine belki bir transfer yaparız. İlk 11'den bahsediyorum. Onun dışında yedek oyuncular alacağız. Bütçemiz artarsa tabi.
Birkaç gün ilerleyelim şimdi takvimde. Yeni transferlerimizin forma numaralarını da ayarlayalım unutmadan. Kadro merkezinden. Mikao Tatze'ye 10 numara kalsın Mikao Tatze. Raul Asensio 4 numara güzel. 17 kadar 8 numarayı almış. Gayet güzel numaralar kalsın o şekilde. Ve 17K 24 mü versem? 17K'ya gelelim. ...24 boşsa 24 verelim 17K'ya. 24 numara giysin. Diego Carlos için teklif gelmiş. İsmail Yüksek için de teklif gelmiş. Charlotte'de Amerikan takımı direkt olarak serbest kalma bedelini ödemişler. Diego Carlos için de 10.8 üst ederi varmış. Guayata Eagles 10.5 teklif etmiş. Onu da kabul edelim. İki oyuncudan 30 milyon euroya yakın bir bütçe elde edebileceğiz. Ayın 10'una geçiş yapalım. Dostluk maçlarını seçelim ve videonun sonuna gelelim. Burada Chelsea ve Juventus'un olduğu turnuvadansa biraz daha bizle Leipzig, Aston Villa, burada da zor takımlar var gerçi ama en mantıklısı bu gibi duruyor. Buna katılalım. Avrupa Internasyonel Kupası'na. Sezon öncesi turnuvada Aston Villa, Marsilya ve Leipzig ile oynayacağız. Bir sonraki videoda da bu maçlarımızı izleyebileceksiniz. Raporu görüntüleyip genç yetenek avcısı raporuna da bakalım ve videomuzun sonuna gelelim. Burada da Adnan Aksoy'la sözleşme imzalayalım. İbrahim Çakmak ve başka alabileceğimiz oyuncu Camurak Gazi de gelsin. Bu oyunculara sözleşme imzaladık. Amrabat'a da Galatasaray'dan teklif gelmiş. Galatasaray'dan gelen teklifi reddediyoruz fakat Real Salt Lake'den bir teklif gelmiş. Ona bakabiliriz. Diego Carlos için gelen diğer teklifi reddediyorum. İsmail Yüksek Charlotte ile anlaşacak. Büyük ihtimal. Amrabat için gelen teklifi de kabul edelim. 18.5 milyon euroya gidebilir o da. Bölümümüzün sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.